Mahir abi bize yaptı dönerimizi arkadaşlar. Biz dönerimizi yiyelim. Ondan sonra Mahir abiyle tekrar görüşürüz. Mahir abi. Vamos, vamos. Evet be. Afiyet olsun. Mahir abi. Ha canım söyle. Şimdi senden bir para change yapıyoruz. Evet. Ben de onu Türkiye'ye gidecek olan bir kardeşimiz var, Muhammed. Burada Ubercilik yapıyor. Bilenler biliyor zaten. Neyzen Muhammed. O çünkü en yakında gidecek bildiğim o var. Çocuğunu, eşini ziyarete de, annesini, babasını ziyarete gidecek. Hani sen de mağdur olma buradan, az bir para da değil hemen. Bilmiyorum, şu an az gerçi Türkiye. Yok, az tabii. 1400 lira. Ama olsun, en azından bir açığını kapatır, ufak bir açığını kapatır. Yani. Arkadaşlar ben lafını kesmeden mi? Bitti mi? Açığını kapatır, yardımımız olsun, maksat şey olsun yani. Yani ufak işimiz çözülsün. Aynen. Mahir abi yine beni kırmadı arkadaşlar. Gördüğünüz gibi ben paraları hizaladım. 1400 lira var. Arjantin'de Türk lirası. Ben de 4 senedir zaten Türk parası görmedim. 10 liram var sadece evde. Evet. Takipçiler bilir, benim takipçiler. 500'lük basmışlar galiba, yeni piyasa ürünü süreceklermiş. Onun haberim yok. Aynen. Arjantin'de de en büyük para şu anda yeni basıldı. 20 bin. 20 bin. 20 bin, 10 bin, 2000, 1000'in altını saymıyorum. Kinento var. 500 var. 500 işte. Artık onlar şey oldu, bozuk para oldu yani. Mahir abi bizim işimiz daha çözdü. Çok sağ ol. Bundan yaklaşık 6 dolar alıyorsun herhalde. Evet, 6 dolar falan yapıyor. Hemen öyle bir şey. 6 dolar alıyorsun. İlk çıktığında 180 dolar mı yapıyordu? Öyle bir şeydi. Tabii 135 dolar, 140 dolara yakın. Öyle miydi? Hatırlamıyorum da. Yani 2010'lardan bahsediyorum. İşte, 2009'da aynen. ne bastı o zaman, yani iyi hatırlıyorum. Ben senden yaşlıyım, bilirim. Vay arkadaşlar, Türk lirası. Ben de 2 aydan beri cebimdeydi. Bir arkadaştan almıştım. O da dedim alınca sana atarız. Onda hiç parayla pulla bir işi yok. Yanına gittiğimde ona vereceğim tabii ki. Ben artık emanetçiyim. Muhammed gelir alır bunları. Yine işimi çözdünüz, sağ olun. Havalimanından Türkiye havalimanına iner inmez kullanmaya başlayacak nedense. Aynen. Ben de hasret gidermiş olayım, vay be. Eskiden şu ne değerliydi var ya. Vay, evet. Şimdi bundan herhalde bir et dürüm döner falan ya da bir kelle paça. Olmuyor diyorlar ama bazı yerlerde 150 liraya küçük bir ekmek arası falan var abi. Ya vardır tabii canım, ucuz. Diyorlar yani, ben görmedim. Diyorlar. Diyorlar. Bir şey var diyorsun ya, bir rivayet var diyorsun var. yani. Abim bir dakika. Mahir abim. Kısadan böyle, ben bu tarafta bilerek seni ayakta tutuyorum. Özür dilerim. Kısadan ne demek istersin? Ne zamandır Türkiye'ye geri dönmedin? 3 sene oldu ya. 3 senedir Türkiye'ye Ben geri buraya dönmedin. geleli 3 sene 3 ay işte, yani yaklaşık 40 ay falan oldu yani. Ha, o kadar oldu mu? En son ben buraya 1 yıl önce geldim. Hadi 11 ay olsun. 13 ay. Ama domates atmıştım ağzıma. doğal olarak yakaladı beni. Abi doğal olarak yakalayacağım zaten. Ben doğallığı seviyorum. Yapmacık bir şey yok. Yalan dolan yok bizde. 13 aydır ben de buradayım. Bir 10 ay önce geldim değil mi abim? Hemen. O zaman seni kürsüye alalım. Bir iki sohbet edelim. Eyvallah ederiz. Ekstra hani kısadan bir şey demek istiyor musun? Vallahi bütün takipçilerine buradan selam söylüyorum. Herhalde genelde benim gibi, benim kanaldaki gibi, senin de hep Türktür herhalde yani. Yani. Takipçilerin. Onlara hitap ediyor. Azerbaycan'dan çok takip eden var. Avusturya var. Amerika var abim. Almanya çok var. Gurbetçi Türkler de çok böyle. Hepsine selamlar olsun. Ben senin kadar sık çekmiyorum tabii. Ben artık böyle işte teklemeye başladı yani böyle. İşlerin yoğunluğu, şu bu falan derken. Zaten anlatırız zaten muhabbet. Evet. Herkese selam gönderiyorum bu arada. Evet, Mahir abinin yanındayız arkadaşlar. 11 ay gittin, gezdin geldin buralara. Bana da sürpriz oldu. Dedim içinde sen Arjantin'den çıkar bir yere, gerçi gittin başka ülkelere de tekrar da geri giriş yapacağın hiç aklıma gelmemişti yani. 4 kere girdim çıktım toplamda. 4 kere? 4 kere. Toplamda Arjantin'de 6 ay kalmış oldu. Tanıştığımızda senin 300-400 takipçin vardı. Şu anda Tanıştığımızda hemen o kadardı. evet, öyle bir şey. Hadi 500 olsun, şimdi düzelsem 2000. 2000'e yaklaşmışsın yani. Kısa, özür dilerim de kısa bir şey diyeceğim. Ben Antalya'dan yola çıkarken benim bir abim var. Öz abimden ayırt etmem onu. Ona dedim ki o dedi işte 2 ayda para kazanmasını falan açarsın dedi. Abi dedim, ben dedim 1 yılda dedim anca açarım demiştim. Ben 2 katı oldu. Hani 1000 abone de açılıyor ya. 2000 abone oldu. 2 katı oldu 1 yılda. Ve benim için başladı. Tabii canım. Benim bir hedefim yoktu zaten. Hani ben gezerken kamerada çaldırdık. Telefonla bu arada çekim yaptık. Geçmiş olsun bu arada, evet. İşte gasp edildik, soyulduk, bir şeyler oldu ya.
Dövdüler, attılar yerden yere, vurdular. Latin Amerika'ya gelip yani canından olmadıysa Aynen. bir şey değil yani o. Çünkü bazı yerler, Arjantin'de bazı yerler de sıkıntılı yani. Yani hepinize çok teşekkür ederim. 2000 kişilik bir aile olduk diyelim. Abim anlat yeni lafını, özür dilerim. Şunu diyeceğim. Buenos Aires kapital hariç konuşuyorum. Arjantin'de kriz bitmiş arkadaşlar. Hani tabii ki insanlar hani dört dörtlük yaşamıyor ama dörtlük üçlük yaşıyor. Ortalama maaşlar $800 civarlarında. Alım güçleri yükselmiş. Çoğu insanlar zaten köy, kasaba vesairede yaşıyor. Bunu da ben belirteyim. Sen daha iyi bilirsin. Temelli yaşadığın Ya ben biraz daha böyle hani şeyini tabii senin Meli miydi başkanın adı? Milei. Ha Milei. Milei tabii liberal bir adam. Ekonomiyi düzeltti. Şöyle düzeltti ama. Enflasyonu düşürdü. Banka faizlerini hani politika faizini biraz düşürdü. Daha da düşürecek böyle. 4-5 aydır enflasyon yok. Ama tabii ki şu anlama gelmesin. Sen 800-900 bin pezolar hani 700-800 dolarlara çalışan insanlar var ama bundan öyle vasıflı olan insanlar. Vasfı olmayanlar yine 300-400'e çalışıyor. Haberin olsun onlar. Görmedim işte abi. 400'e hiç görmedim. Sen hep böyle işi gücü. Özür dilerim. Yani Hemen telefon edeyim sana çağırayım. 400 bin pezoya çalışan olabilir. var. Böyle Gerçekten, o da 400 dolar. 10 saate çalışacak Gerçekten. çocuk. Ben Hem de gerçekten yorucu bir işte yani. Ama haklısın. Kısa bir şey demem lazım. Burada YPF petrol istasyonları var. Arkadaşlar eski videolardan bilir. Ben hep oralarda takıldım uyuduğum için. YPF işte gazolin istasyonu. Orada Çalışan pompacı. Çalışan hayır. Fark etmiyor. Hemen hemen aynı alıyorlar ya. $1000 alıyor aylık. Doğru. Ortalama $1000 para alıyorlar. Aynen. Doğrudur. Yani. Bir öğretmen maaşı hemen. Bizim hanımda 900 bin. Öğretmenler ve polisler düşük alıyor. Polisin en düşük aldığı 800-900 işte. Ya o civarlar. 700 müydü? 700 falan duydum. Gördüm yani birebir sordum. Ya şöyle ekonomiyi düzeltti, bir kemer sıkmaya girdi ama şöyle bir şey oldu. Tabii enflasyon niye düştü? O kadar gıdalar bir anda 3-4 katı bir anda arttı ki. İnsanların maaşı o derecede arttı. Niye? 3-4 kat arttı, insanların maaşı 1 kat arttı. Alım gücü ne oldu? Direkt yani mesela şu anda diyeyim bir öğretmen 900 bin milyon peso değil de 2 milyon peso alması lazım. Milei gelmeden bir yıl önceki alım gücüne ulaşması için. Bunu insanlar yadırgamıyorlar. O açıdan sen haklısın. Ekonomiyi düzeltmek için zaten buranın bir kemer sıkmaya girmesi lazımdı. Ama bu adam liberal bir adam. Bu çalışırsa yine garibana falan mı çalışır, işçiye mi çalışır? Bence çalışmaz. Yine zengine çalışacak. Ekonomiyi düzeltmesi, eğer alım gücü de düzelirse, tabii şöyle de diyorlar. Gelecekte iyi diyorlar. Eğer sabrederseniz... Ben de onu görüyorum işte. Adam ekonomist diyorlar. Yani ekonomik hamlelerinin hepsi doğru olduğunu söylüyorlar. Bunu Boğaziçi ekonomi mezunu bir kardeşim söyledi bana. Kısadan da şunu bahsedeyim. 9'da düze konuşayım artık da 1 yıl önce tam buradaydım. 1 yıl öncekiyle Arjantin, şimdiki Arjantin arasında dağlar kadar fark var ekonomi toplanması açısından. Yani kriz bitti dedim, olay bu. Ya tabii ki kriz şöyle bitti. Senin dediğin doğru. Artık enflasyon sürekli ben tabelayı değiştirmiyorum. Düşün ayda 2-3 kere değiştiriyordum fiyatları ben. Şu anda 5 aydır özellikle son 5 aydır ya hiperenflasyon %130 enflasyon vardı. Et. O zaman da aynı fiyattı, yine aynı fiyat. Et mesela et burada ucuz ama. 4-5 dolardı. Şu anda etin fiyatı 7 dolar oldu. 8 yani. dolar. Yani et çok artma. Çünkü burada üretimi çok var, etin. evet. O konuda bazı materyaller de Türkiye'den çok pahalı. Yani Arjantin'in eğer bu şekilde devam ederse Milei ve dürüst çalışırsa, çaldırmazsa, ona buna yedirmezse, sonra bu maaşları da adaletli bir seviyeye çekerse, ki öyle diyormuş zaten. Hani enflasyon aylık %2 ise ben size aylık zam yapıyor ya bunlar. Öyle senelik yok bizde. %5 yapacağım. Ben size %4 yapacağım. Bir anda %60, %70 yapamam. Enflasyonu etkiler diyor adam. Doğru. Yani eğer o şekilde devam ederse, bir yıl 2 yıl sabrederlerse çok rahat olur yani. 6 ay sonra bayağı bir toplanacağını ben de düşünüyorum. Ya 1 yıl diyorlar da. Çok güzel bir bilgi öğrendim, lafını kesmediysem inşallah. Şimdi 1 saat, 2 saat, 3 saat kesintisiz yolda arabayla gidiyorsunuz. Sağında ayçiçeği ekili, mısır ekili, bilmem ne ekili. Bunların çoğu transfer oluyormuş yurt dışına. Hindistan alıyormuş ağırlıklı. Hindistan'a buradan işte buğday gönderiyorlarmış, onu gönderiyorlarmış, bunu gönderiyorlarmış. O kadar büyük arsalar var ki akıllara zarar.
3 saat yol gittim, kesintisiz, ev yok, bark yok, sadece ayçiçekleri var. Ya Türkiye'nin 3 katı adamların toprağı var ya. Hayır, 13 katı falan. Yok 3 katı. 3 katı mı? 3 katı. Brezilya mıydı 13 katı, 11 katı? Brezilya'da hemen hemen 3-4 katıdır yani maksimum. Tam bilmiyorum da yalan olmasın. Bilenler söylesin, Abi yazsın. 3 katı mı? 13 katı değildir. 13 katı neresi oluyor? Çin olur işte, ne bileyim. Bir yerler karıştı. Bilmiyorum. Onlar Toprak bütünlüğü. toprak bütünlüğü şeyinde yani Türkiye kaç 700 bilmem ne galiba. Ya ulan coğrafya dersin de şimdi 30 sene önceye 40 sene önceye döneceğiz. Abi yani. coğrafyada çok iyidir. En sevdiğim derslerden biridir. 700 bilmem ne bin kilometre miydi, öyle bir şeydi yani. Burası da 2 milyon 800 mi, öyle bir şey yanlış hatırlamıyorsam, bakmıştım. Ben 3-4 katı yani. Brezilya ile karıştırdım. Brezilya 11 katıydı galiba. Neyse karıştırmayalım bunları. Buenos Aires Türkiye'nin yarısından büyük. Nüfusu 25 milyon değil mi total Buenos Aires? Aynen. Total kapital? 16 milyon falan. Kapital 16 milyon. Bizim İstanbul zaten bir 25. Ben herkese 20-25 diyorum yani. Ya bizde resmi 16-17 yazıyor da o yani ikamet olmayıp da hani gurbete gelip çalışmıyor, Suriyelisi kaçağı maçağı yani 20-25 rahat bulmuştur yani. Aynen. Yani burada şöyle diyeyim, hani biz şöyle diyeyim, standart orta gelirli insan müşterilerimiz çoktu. Onları kaybettik. Ama zengin, burada Allah'tan dükkan açtığım yeri biliyorsun, biraz daha zenginlerin olduğu Burası yer. biraz daha iyi yer. Onun için onlar 3'ün 5'in hesabını yapmıyorlar. Ama tabii ben Açıklamalar kısmına yine adresi bırakıyorum. Geçmiş videomuz da var, orada adresi yine duruyor. Yine adres Tamam, bırakıyorum, sıkıntı tamam yok. kardeşim. Tamam, devam et. Hep kesiyorum ama. yani yapacak bir şey yok. doğal akışında devam. Öyle ediyoruz. zaten. Şey değil. Seninle ikimiz doğal zaten. İkimiz de çenesi düşüyoruz yani. Aynen öyle. Konuşmayı da seviyoruz. Ya Türkiye, hani Türkiye'den benim kanalımda da son bir videoda Metin abim vardı, dönerci. O İzledim. geldi, bir video, sen izlemişsin onu ama uzun bir video, tamamına Bir saatlik bakmamışsın yani. video. Şimdi misafirdi, büyüğümüzdü. Tabii o burayla ilgili, Latin Amerika ile ilgili güzel bilgiler verdi ama tabii insanlar yanlış anlamış. Hani sanki biz gelmeyin demişimiz gibi olmuş. Şimdi buraya bazen yaşamak için de gelmek isteyenler oluyor. Burayla, ekonomisiyle, hani nasıl alım gücü, adamın bir geliri vardır, burada yaşayabilir miyim de biz onlara gerçeğini söylemek zorundayız yani. Şimdi eskiden bir aile 1000 dolara geçinebilirken şimdi en az 1600-1700 dolar lazım. Yani. Ev kirası 600-700 dolar. Hadi 2 dormitör yok. Bir de Civarlarda. Türkiye'de bulursun 2 odalı 3 odalı yer, her yer 2 odalı, 2+1 3+1'dir. Burada yani zor. Bir arkadaşlar, yine özür dilerim, 1+1 daire, yeni bir binada kirası 500 civarı. 450 başlıyor. 450 dolar civarlarında. Direkt Amerikan doları dediğimiz hesap yaparız. Yani aynen. Peso ile karıştırmayalım da direkt Amerikan doları. Zaten ben mavi kurları falan karıştırmıyorum. Direkt devletin kurlarını söylüyorum. 1 dolar 1000 peso. Aynen. 1 dolar 1000 peso. Zaten çok yaklaştı. Yani. Arada bir 100-150 o. Eskiden 2 kat. Mavi kurda şimdi şöyle, ben dolar bozarken tabii ki mavi kur düşünüyorum. Ya. Ama tüm alışverişlerde 1 dolar 1000 peso. Ya oradan da buraya gelirken zaten mavi dolarla Şimdi mavi daha iyi anlamaları için Arjantin pahalı mı? Liraya düşünürsen pahalı. Hemfikir miyiz? Ya şu an bir şey diyeyim, hemen hemen Türkiye ile aynı. Türkiye ile aynı şu an. Aynen. Hemen et ucuz sadece. Birkaç bir şeyler Bazı ucuz. şeyler ucuz. Bazı şeyler ucuz. Şimdi anlamaları için ben şunu diyorum. Hani 1 doları gözlerinize alın. Türkiye'de 1 dolar 35 lira mı yapıyor? 35 liraya sen bakkala gittiğinde ya da manava gittiğinde ne alabiliyorsan burada ne alabiliriz? Burada hemen hemen bir şey alamazsın. 1 litre benzin 1 dolar. 1 litre benzin 1 dolar. 1 litre falan benzin alabiliyorsun. Küçük kurabiye bisküviler var, onlardan falan alabiliyorsun. Aynen, işte 1.2 dolara da 1 kilogram şeker alabiliyorsun. Domates bir ara kilosu 3 kilosu 1 dolardı. Yani 35 liraydı Türkiye parasıyla ama bir geliyor kilosu 1,5 dolar, 40-50-60'ları buluyor. 1 dolara hemen hemen buralarda bir şey alamıyorsunuz. Ekmek araları falan yemeye kalkarsanız 3 dolardan başlıyor derim. O da yerine göre değişiyor. 3 dolarda bir şey bulamazsınız. Yani. 5 dolar, 7 dolar, 10 dolar. Bana da bile şu an 700, 800, 900 peso. Çoğu yerde 1200 de satıyorlar. Yani var. O büyüklüğüne göre değişiyor ama minimum o standart olanlar onlar 700 pesodan başlıyor böyle. 70 cent. Aynen. 70 cent abi. Yani o da. Empanada dedikleri de şöyle bir poğaça. Ama 3 tanesi de doyuruyor bir adam ya. 3 tanesi de hani böyle kahvaltıda böyle. Olabilir yani. Yani arkadaş o benim. Hola amigo. Grabamos, filmamos eso. Ne yapar lan adam şeyse. Ya tanıyorum ya. Arkadaş. Burada tamam. Güvenlik o şeyde güvenlik. Sokakta kulübeler oluyor ya bazen güvenlik dışarıda. Onlar yapıyor. Kusura bakmayın. Son zamanların can alıcı bir şey demek istediğim bir şey var mı? Arjantin'le alakalı.
Ya işte hani o işte ondan bahsediyorum. Hani buraya gelmek isteyen dostlar olursa, turist olarak da gelmek istiyorlarsa ona göre hazırlıklı gelsinler. Yani o hani eski bir YouTuber'ların yazdığı burası ucuz mucuz o hani doğruydu ama artık bitti. Özür dilerim kesmek zorundayım. Ben diyorum anlatıyorum. Sen fabrikada çalışıyorsun veya turizm işinde çalışıyorsun veya polissin, memursun, Türkiye'de çalışanlar herkes de fakir değil arkadaş. 60 bin, 70 bin, 100 bin lira para koyan insanlar da var. Yani daha yüksek alanlar da var. Buraya gelen insan abi bir günde 100 dolar para harcar diyorum. Burada 20 gün tatil yapıyorsan 100 dolardan çarp 2000 dolar mı etti? Sadece burada harcı. 2000 dolara harcarsın. Harcamıyorsan da zaten gezmeye gelme. Diyorum kızıyorlar. Hayır ya. Ama öyle ama. Şişeye göre eğlenmeye gelen adam gece kulübüne gidecek Yani, adam harcar. Ama mesela emeklidir, karı kocadır. Evde eşyalar da vardır. Yemeklerini kendi alırsa o dediğin 500 dolar Airbnb tutun arkadaşlar. Airbnb ucuza geliyor. Ben bunun için de bana burada otel dahilinde 100 dolar diyorum. Otel hani tek kişiden bahsediyorum. Bir günde harcayacağı para 100 dolar. Doğru. Otelinde hemen hemen 100 Amerikan doları bir günde harcar. Airbnb'yi de tutsan günde 1000 dolar da harcarsın istersen. Ya abi canım ben hani normal hani 100 doların altına indiğinde de hemen hemen sen bir şey yapmıyorsun. Hani abi çok güzel dondurmalar var, bazı işte görmediğim meyveler var veya işte yemekler var. Pizza burada çok var, çeşitli bilmem neler. Ben o yüzden diyorum ki ya 20 gün tatile giriyorsun, dünyaya kaç kere geliyorsun? Ya 100 değil de kurban oldum gel 200-300 dolar harca. Ben isterim günde 500 bin dolar harcamanızı günlük bak. Ama işte biri yazıyor ki oradan ben de işte 40 dolarla günü geçirirsin 40 dolarla günü geçirirsin ki. Ama ya buraya gelmenin 40 doların anlamı var mı? Mutlu kardeşim işte sen bana göre bir 6-7 yaş gençsin. Tabii ki. Sana göre 6-7 sene fazla yaşamışım diyeyim. Tabii ki. Bir de İstanbul'da yaşadım yani 20 senesini bunun. Tabii şöyle de bir durum var. Herkes de maddi geliri çok da iyi olmayabiliyor. Kısıtlı imkanlarla da insanlar yaşayabilir. Ona göre soranlar çok oluyordur. Yani onu yadırgamamak lazım. Hani ama minimumunu söylemek de lazım. O konuda haklısın. Ben daha önce de söyledim. Sırt çantalı gezginim. Bak ben sırt çantalı gezginim. Günlük harcayacağım para ben açım demeden 30-40 dolar. Otelim, yemeğim bu kadar. Aynen. O günlük 30-40 dolarım var. Bu ne? Bir aylık işte ortalama 1000 dolara geliyor. Şu an tek kişinin adam akıllı hani ben gibi de ama otel değil mi? Hosteldir. Paylaşımlı yerlerde kalıyorsun. Çok da lüks olmayan. Yani en düşük yerlerde kalıyorsun. Bunun hani ister istemeden tramvaya biniyorsun, metroya biniyorsun, ister istemeden biriyle tanışabiliyorsun. Bir şey içebiliyorsun veya o senin paranı ödeyebiliyor. Her şeyin dahile vurduğunda. Ben bazen sokaklarda yatıyorum. Eski videolarımda var. Petrol istasyonlarında yatıyorum. Ama o zaman benim tabii o günde 30-40 dolar para harcamıyorum. Ben bilekliklerim var. Bileklik satıyorum. Yemek paramı öyle çıkartıyorum. İşte eş dost yardım etti sağ olsunlar. 3-5 yardım edenler oldu. YouTube'dan çok büyük para kazanmıyorum. Kazandığım para 1 dolar. Günde 1 dolar. Şimdi o da kazanmıyorum ya. 100 dolara çıkacak ki öyle veriyor değil mi? 100 dolar olmadan vermiyor YouTube. Yok 200 lira olunca veriyor. Ben tutuyorum. Ben almıyorum. He. Ben biriktiriyorum içeride. YouTube parasını hiç çekmiyorum. Vergi tabi olacağım. Daha olmadım. Türkiye'ye gittim de olayım diyorum. He. İçeride de biriktiriyorum. Yine çekebiliyorum. Sıkıntı değil ama ben çekmiyorum. Çok büyük paralar olmadığı için. İnşallah takipçilerin de çoğalır. Yani olur zaman. Bir 10 bin, 15 bin, 20 bin olduğu zaman seni en azından idame edebilir yani. Aynen. Yani şöyle günde 15 dolar para kazanmaya başladığım anda zaten ben kralım. Niye? 450 dolar yapıyor. En azından yemek param çıkar. 450'nin de işte bir ortalama %30'unu vergi sayarsan ne kalır geri %30 çıktı. Sanırım şey ödüyorlar zaten. Vergiyi kesip sana ödüyorlar onu. O işte otomatik hesap açıyorsun falan. İki türlü var anlaşmak için. AdSense olayında ben AdSense kullanıyorum. İki türlü var. Bir otomatik var bir de normal ne derler onun defter tabi mi? Gibi bir şeyler var işte. Neyse. Kanunlar değişmiştir yani. İki tane şeyi var. Ben direkt hiç bir şey tabi olmadan direkt otomatik %20'si kesiliyor. YouTube'un kestiği vergiler de var. %30'a tekabül ediyor. Hani 1000 lira kazandın %30'unu kestin de 700 lira kalıyor sana. Gibi. Ya o günde 10-15 dolar en az para kazanmak lazım. En azından bir yemek paramı çıkartıp 3-5'te çalıştığında falan da ben gibi sırt çantalı geziyorum. Ya zaten şimdi ben sana Arjantin'le ilgili aslında çok da şey yapmama gerek yok. Aslında kendisi de bayağı biliyor yani. Son çok kaç değişiyor. Bak şimdi bu şehir kapital. Bu şehir bir küçük şehir. Burası köy.
Abi o kadar çok değişiyor ki. Ben diyorum burada Ankara, burada oluyor Mersin. Aynen. Anlatabildim mi? Aynen. Burada ben Antalya anlatıyorum, bir bakmışım İstanbul. Hep Ya şey gibi Türkiye, Fiyat- İstanbul'da Aynen. 25 bine ev kirası bulursun ama gidersin Osmaniye benim memlekette gidersin 10 bin liraya da 5 bin liraya da yer bulursun. 7-8 bin liraya da. sigara bak mesela biz Türk milleti olarak hemen hemen herkes sigara içiyor. Ben de içiyorum, abim de içiyor. Yani gelenler de muhtemelen içecek olacak. Gittim küçük şehirlerde 1 dolar, 1.20 dolar sigara fiyatları. Ama buralarda 1.8 dolar, 1.9. En düşük 1650. Burada o sigara vardı ya senin içtiğin Marlboro Craft. Craft. Mesela bu güzel bir sigara. Komün diyorlar buna hani Şey. kutu değil de bok. En ucuzu ama bak şimdi Bunu Marlboro kaç deyince aldın? neler diyecek? Bunu kaç aldın sen? Buradan bir nokta en düşük buldum 6'ydı. En düşük buldum. Kioskta mı buldun? Kioskta değil, farklı bir yerde. İsmini Shell benzinliğinden al sen bunu bir daha yine. Abi işte bire de var. İşte 1000'e de satıyorlar bunu. 1100'e de satıyorlar. Nerede satıyorlar lan? Misiones Posadas bölgesi. Sadece o aşağıda. Posadas. Yani bunu en ucuz Shell'de bulursun, ofisiyalle satıyorlar. Bunu 1300-1400 falandı en son. İşte alkol fiyatlarını merak edenler var. Ucuz onlar, yine ucuz. Smirnoff'lar 7 dolar falan. Ya onlar ucuz, alkol ucuz bu. 7 dolar, Alkollü aynen. şaraplar falan yani o Aynen. da çok da iyi 5 şarap. dolar, 7 dolar. 5 dolar, 7 dolar. Zaten bir kaliteli bir market videosu geliyor. Artı bir de neydi onun adı? Şu bira fiyatlarında sen söyle abi bira fiyatlarını ortalama. Ya bira fiyatları da marketten alırsan hani şöyle 1.10 da hani 40 lira diyelim Türkiye parasıyla hani o 400'lük şeyler var ya 450 milimlik yani kutu bira. Bildiğimiz kutu bira. Yani kutu bira işte o 40 lira desem 40 lira. Aynen. O civardan başlıyor. 1.1. Tabii onun litrelik olanları var işte o da şey oluyor 2 katı da olabiliyor bazen 2 dolar falan da oluyor.